Herkese merhaba, ben Açelya'dan Delen, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yeni keşfettiğim ve kendim yaptığım mobilya boyamı, ayrıca bir de eski sehpadan puf yapılışını sizlerle paylaşacağım. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Bir önceki 5 harika kendin yap videosunda yaptığım boyutlu boyayı videoyu paylaştığım gün bir mobilyaya denemek için sürmüştüm. Ertesi günü gayet güzel tutunduğunu görünce geçtiğimiz günlerde hemen bir duvar boyası temin edip onunla da deneme yaptım. Sonuçtan memnun kalınca bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz sehpa çok eski, hatta aşırı yıpranmış ve dış yüzeyinde dökülmeler mevcuttu. O nedenle ilk olarak onu güzelce zımparaladım ve temizledim. Daha sonra da kabıma 5 kaşık dekoratif iç cephe mat duvar boyası, 1 kaşık nişasta, 2 kaşık tutkal koydum, karıştırdım. Bu şekilde 2 kat boyadım. Nişasta olarak benim kullandığım buğday nişastasıydı. Tutkal da beyaz ahşap tutkalı. Yoğun kıvamlı bir boya oluyor. İstenirse içerisine biraz su eklenebilir. Ama ben genelde zemin fırçasıyla boyama yaparken sık sık fırçamı suya batırıp nemlendirdiğim için su eklemedim. O nedenle de 2 kat boyamak yeterli geldi. Bu arada belki biliyorsunuzdur, buna benzer bir de tebeşir boyası yapılıyor. Onda kullanılan malzemelerse iç cephe duvar boyası, derz dolgu ve su karışımıyla yapılıyor. Bir ara bunu da hatta en kısa zamanda başka bir mobilya üzerinde deneyip sonucunu sizlerle paylaşırım. Oymalarına eskitme yapıp yapmama konusunda kararsız kaldığım için de şu an için vernik yapmadım. Ona net bir şekilde karar verince su bazlı mat vernik yapmayı düşünüyorum. Oy. Altta saklanıyor, altta. Seni nereye? Tamam, hadi git o zaman. Hadi det. Kumaşımız böyle. Pazardan 15 TL. Yine mi geleceksin? Gel o zaman. Gel. Hadi gir. Tamam. Ben böyle bırakıyorum, istiyorsan gel. 15 TL. 15 TL. Evet, bu gördüğünüz kocaman kumaş 15 TL'ye pazardan almayanları dövüyorlar. Öyle mi derler, pamuk. Pamuk çok seviyor böyle kumaşların arasına girsin. Yani yaklaşık 2,5 metre kadar, 2,5'a 1,5 gibi 15 TL. Pamuk. Pamuk. Şöyle bakalım, göstereyim kumaşımızı. Çok güzel. Kalın da. Böyle vizon gri gibi. Vizon gibi bir renk. Güzel yani. Güzel. Evet. 15 TL. Sehpanın boyama işlemi bittiğine göre şimdi Chester Capitone Bench Puff yapım aşamasına geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi evde olan bir süngerin kılıfını çıkarttım ve sehpaya uygun ölçüde kestim. Daha sonra da 15'er santim aralıklarla kalem ile işaretler koydum. Kanalımdaki Chester Capitone yatak başlığı kendin yap videomda gösterdiğim gibi bunda da yine süngerde delikler açmak için gardırop metal askı borusunu kullandım. Bu arada kapitoneli yatak başlığı yapmak istiyorsanız kanalımdaki başlık yapılış videomu da izlemenizi tavsiye ederim.
Süngerde işaret koyduğum yerlerin üzerinden elimdeki boruyla tahtaya ulaşana kadar gördüğünüz gibi delikler açtım. Kumaştan hem döşemesinde hem de düğmeler ve kenar biyesinde kullanacak olduğum için 1 metre kestim. Yani şu anda kullandığım kumaş en 1 metre, boy 1,5 metre. Kumaşın üzerinden süngerde açtığım deliklerin içerisine gördüğünüz gibi kumaşı sehpanın üst tablasına, her delik arasından kumaşı tahtaya en az 2-3 kez zımba tabancasıyla zımbalıyorum. En ortadaki delikleri normal bir şekilde zımbalıyorum. İki yanları ise gördüğünüz gibi pilelerini kendim ayarlayarak zımbalıyorum. Burada işin püf noktası kumaşı olabildiğince gerdirmek ve pilelerini düzgünce ayarlayıp o şekilde zımbalamak.
Capitone yapım işini tüm deliklere uyguladıktan sonra son bir kez hepsine 3-4 adet kadar daha zımba atıyorum ki sağlam olsun. Kenarlardaki zımbaları kapatmak için kumaştan 3-4 santim kadar parça kestim ve ondan biye yapıp kenarlarına sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Bu kullandığımın adını ve nereden alabiliriz diye soranlar oluyor genelde. Dekoratif kabara raptiye koltuk çivisi diyerek Google'da arama yaparsanız satışını yapan web sitelerine ulaşabilirsiniz. Veya döşemecilerden de temin edebilirsiniz. Kabaraları da yine gördüğünüz gibi çekiç yardımıyla çaktım.
Düğmeler normal plastik düğmelerdendi. Ben onları da yine Chester Capitone yatak başlığı yapılış videomda gösterdiğim gibi döşemede kullandığım kumaştan artan parçaları düğmelere yapıştırdım. Son olarak da düğmeleri pufumuza sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanalımdaki diğer kendin yap videolarını da izleyebilirsiniz. İçeriklerimi beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu arada kanalımdaki diğer Chester Capitone yatak başlığı yapılış videomu da muhakkak izleyin derim. Bundan sonra haftada 1 ya da 2 gibi video ekleyeceğim kanalıma. O yüzden takipte kalın ama en önemlisi aşk ile kalın.